Birçok insan uzun süredir borsaya yatırım yapıyor. Diğer taraftan yeni bir fenomen ortaya çıktı. Kripto paralar. 2009 yılında Bitcoin'in ortaya çıkmasıyla dünya, dijital para birimi ve onun altında yatan blok zinciri teknolojisiyle tanıştı. Hisse senetleri ile kripto denkleminde hisse senedi yatırımcıları başlangıçta kripto para birimlerini uç bir hareket olarak görmezlikten geldi. Ancak o günden bugüne kripto para piyasaları büyük bir hızla büyüdü. Bununla birlikte bu yeni ortaya çıkan yenilikçi teknoloji tartışmalarıyla beraber gelmiştir. Bazı uzmanlar kripto piyasasının geleneksel finansal piyasalara karşı bir hedge mekanizması yani koruma oluşturmasını beklerken diğer uzmanlar ise kriptonun çökebileceğinden ve muhtemelen daha geniş piyasayı onunla birlikte aşağı çekeceğinden korkuyor. Ne olursa olsun, dijital para birimlerinin finansal piyasalar üzerindeki etkisi yadsınamaz. Kripto alım satımı daha fazla yatırımcının portföylerine kripto para eklemesiyle birlikte geleneksel hisse senedi alım satımları gibi bir hal almıştır. CNBC araştırmasına göre 10 Amerikalı'dan en az biri şu anda kriptoya yatırım yapıyor. Türkiye'de ise bu oran daha yüksek. Türkiye'de her 5 kişiden biri kripto paralara yatırım yapıyor. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan araştırmaya göre kripto alım satımı yapan kişi sayısı bakımından Türkiye 74 ülke arasında %16 ile dünyada 4. Avrupa'da ise 1. sırada yer almaktadır. Dijital varlıklarla işlem yapmak, yatırım yapmayı her zamankinden daha kolay hale getirmiştir. Nispeten daha yüksek oynaklık, daha fazla potansiyel fırsat anlamına gelir. Bunu günün her saati alım satım, kaldıraçlı işlemler, düşük işlem ücretleri ve diğer kolaylıklarıyla birleştirdiğinizde kısa sürede neden bu kadar çok yeni yatırımcının ve deneyimli hisse senedi yatırımcısının kriptoya geçiş yapmaya başladığı daha iyi anlaşılmaktadır. Bu videoda kripto ve hisse senedi yatırımının benzerliklerini, farklılıklarını, artılarını ve eksilerini ortaya koymaya çalışacağız. Kripto para satın almak, hisse senedi satın almak gibidir. Çünkü alıcılar dijital varlık satıcılarıyla eşleştirilir. Fiyat, arz ve talebe göre belirlenir. İşlemler benzer şekilde çevrimçi olarak yapılabilir ve her iki yatırım da zenginlik ya da fakirlik yoluna yelken aşırabilir. Kripto para birimleri ve hisse senetleri benzer şekilde çalışır. Hisse senedi veya forex ticareti yaptıysanız herhangi bir kripto para borsasının tanıdık arayüzünün önünde kendinizi yabancı hissetmezsiniz. Bir kripto para coin'i veya token'ı için temel analiz yaparken kripto piyasası geleneksel hisse senedi piyasasına göre farklılık gösterir. Ancak temel trade anlayışı ve teknik analiz yönüyle iki piyasa da hemen hemen aynıdır. Örneğin her iki piyasadaki borsalara benzer türde emirler gönderebilirsiniz. Piyasa emirleri mevcut piyasa fiyatından alınır veya satılır. Limit emirleri tıpkı hisse senedi piyasasındaki gibi alınması veya satılması düşünülen spesifik bir fiyat üzerinden işlem yapmanıza olanak tanır. Stop loss emri ile de kripto para fiyatları belli bir fiyatın altına inmesi durumunda otomatik satış işlemine geçer ve büyük zararların yaşanması engellenir. Hisse senedi piyasası belli bir saatten sonra kapanır. Ancak kripto para piyasaları asla kapanmaz. Günlük trade edenler için piyasa oynaklığı ve likiditenin yüksek olması karlı işlem yapılabilmesi için bir avantajdır. Birçok kripto parada bu iki özellik sağlanmaktadır. Birkaç hafta içinde %1000'in üzerinde kazançlar kripto pazarlarında duyulmamış bir şey değil. Kısa vadeli karların cezbediciliği düşünüldüğünde yatırımcılar kripto paralar ve hisse senetlerini tartarken kripto para dünyasına giriyor. Ancak kripto piyasalarında büyük getiriler söz konusu olduğu gibi aksine büyük risklerin de var olduğunu unutmamakta fayda var. Kripto paralarda çok inişli çıkışlı fiyat hareketlerinin olmasından ötürü birçok uzman tarafından kripto işlemleri gerçek yatırımdan çok kumar olarak görülmektedir. Hisse senetlerinde bu ölçüde fiyat oynaklı olmaz. Likidite herhangi bir piyasada istediğiniz zaman alıp istediğiniz zaman satabilme imkanınızın olmasıdır. Hisse senedi piyasaları kripto para piyasalarından daha yüksek işlem hacimlerine sahiptir ve dolayısıyla daha likittirler. Bu yönüyle üstünlük hisse senedi piyasalarındadır. Nispeten kripto pazarında daha az yatırımcı bulunmakta ve bu nedenle likidite sorunları yaşanabilme ihtimali söz konusudur. Ancak likidite konusunda kripto paraya göre farklılıklar vardır. Bitcoin, trade yapmak isteyen yüksek sayıda satıcı ve alıcıya sahip olduğu için en likit dijital para birimidir. Düşük piyasa değeri olan coinler, tokenlar ve daha küçük kripto para borsaları normalde büyük yatırımcılar için likidite sorunlarının olmasından kaynaklı olarak onların daha az tercih edilmesine ve yatırım yapılmasına neden olmaktadır. Hisse senedi piyasasında bu durum sadece düşük sermayeli küçük hisse senetlerinde görülür. Kripto ile hisse senetleri arasındaki benzerlik ikisinin de dalgalı olmasıdır. Tahmin edilmesi zor olan fiyat dalgalanmaları nedeniyle doğru zamanda almak veya satmak neredeyse imkansızdır.
Bununla birlikte hisse senedi piyasasında şirket bilançolarına erişim mümkün olduğundan borsa yatırımcıları hisselerinin alım-satım kriterlerini bu bilgilere dayalı olarak verebilmektedir. Ayrıca hisse senedi piyasası uzun vadede büyüme eğilimi göstermiştir. Hisse senedi piyasaları yalnızca bir iş gününün belli saat aralıkları boyunca dalgalanır. Kripto para piyasaları asla kapanmaz ve diğer dijital varlıklara, kripto alanındaki olaylara ve küresel borsaların hareketine göre dalgalanmalar yaşar. Günün 24 saati mevcut olan geniş etki yelpazesiyle kripto paralar hisse senetlerinden daha fazla oynaklık yaşar. Daha fazla piyasa oynaklığı fiyatta daha az istikrar anlamına gelir ve bu da kurumsal yatırımcıların kriptoya katılmasını engelleyebilir. Bu aynı zamanda traderlara yani sıklıkla alsat yapanlara daha fazla işlem yapma imkanı tanımaktadır. Çeşitlendirmenin amacı farklı pazarlarda farklı performans gösteren varlıkları elde tutmaktır. Çeşitlendirme yaparak portföyünüzde yüksek riske karşı koruma sağlamış olursunuz. Hisse senetlerinin ekonomiye bağımlılığı daha yüksek olduğundan kriptoya kıyasla daha az çeşitlendirme sunar. Enflasyon, para ve ekonomi politikaları gibi faktörlerin hisse senetleri ve tahviller üzerinde etkisi büyüktür. Bitcoin ve Ethereum'un hisse senetleriyle düşük korelasyonu kripto para birimi yatırımını portföy çeşitlendirmesinde kullanmak için çekici bir strateji haline getirmektedir. Diğer kripto para birimleri de çoğunlukla Bitcoin ve Ethereum gibi stabilitesi olan kripto paralara endeksli olarak hareket etmektedir. Hisse senetleri ise geniş ekonomik faktörlere, şirketlerin ve sektörlerin bireysel performansına ve ilgili endekslerin, endüstrilerin ve hizmetlerin birbirine bağlı arz ve talebine göre tepki göstermektedir. Kripto paralar kısa vadede çok büyük kazançlara ve çok büyük kayıplara neden olmaktadır. Hayalleriniz de gerçekleşebilir, umutlarınız da sönebilir. Oynaklık çok yüksek. Borsalardaki ortalama getirinin yılda yaklaşık %10 olduğu düşünüldüğünde Bitcoin'in son 10 yılda yıllık %230 getiriyle en iyi performans gösteren varlık olması yatırımcıları cezbetmektedir. Ancak dijital varlıkların fiyatının saatler içerisinde aya çıktığını veya dakikalar içerisinde çöküşe geçtiğini aklınızdan çıkarmayın. Bu anlamda buradaki tüm işlemlerinizde sürekli bir getiri beklemek saftilik olur. Aynı zamanda dijital varlıklarda var olan bu yüksek volatilite kripto paraları anında kar etmek isteyen günlük traderların uğrak yeri haline getirmiştir. Hisse senetlerinde var olan istikrar, birçok uzun vadeli yatırımcıyı çeken önemli bir faktördür. Hisse senetlerinin uzun vadeli getiri performansına baktığınızda, diğer birçok yatırım aracını da öldüğünü görürsünüz. Diğer taraftan kripto piyasalarının yüksek oynaklık riskinin yanı sıra henüz bu piyasayı düzenleyecek regülasyonların tam olarak gerçekleşmemiş olması, geniş kitleler tarafından benimsenmemiş olması ve siber güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğunu unutmamakta fayda var. Bu risklere rağmen piyasayı anlamak için çaba harcarsanız ve dikkatli davranırsanız kripto faydalı olabilir. Zaten getirilerin tutumun olması var olan bu risklerden kaynaklıdır. İster kripto, isterse hisse senetleri piyasası olsun. Uzun vadeli ve istikrarlı olan yolu tercih etmek şüphesiz en akıllıca yol olacaktır. Hele ki bu piyasalarda yıllarını geçirmiş bir günlük trader değilseniz her iki piyasada da kısa vadeli oynaklıktan kaçınmak en iyisidir. Kripto ile hisse senetlerini karşılaştırırken hangisini alıp hangisini satacağınıza karar vermek büyük ölçüde uzmanlığınıza, alım-satım stratejinize ve yatırım yaptığınız para miktarına bağlıdır. Hisse senetleri nispeten düşük oynaklıkla uzun vadede öngörülebilir. Sınırlı yatırım büyümesi isteyenler için daha iyidir. Aynı zamanda hisse senedi piyasaları kanunlar ile regüle edilmiştir ve sıkı bir şekilde izlenir. Kripto para birimleri çeşitlendirmek, enflasyona ve finansal piyasaları olumsuz etkileyen faktörlere karşı korunmak isteyenler için muhtemelen daha iyi olacaktır. Ülkemizde dövizin durumu da değerlendirildiğinde dolar bazlı yatırımın olması kripto paralar tarafında artı bir unsur olmaktadır. Paranızı sadece kripto para birimine veya sadece hisse senedine yatırmanız gerektiğini belirten bir kural yok. Bunun yerine her ikisine de aynı anda yatırım yapabilirsiniz. Ancak her birine farklı amaçlar için yatırım yapmak uygulayacağınız bir teknik olabilir. Örneğin emeklilik servetinizi arttırmak istiyorsanız tercihinizin hisse senetlerinde olması, tatil yapmak, yeni çıkan bir telefonu almak gibi kısa vadeli hedefe ulaşmak istiyorsanız da tercihinizi kripto paralarda kullanabilirsiniz. Hem kripto paralar hem de hisse senetleri servetinizi arttırmanıza yardımcı olabilir. Her seçenek kendi riskleriyle beraber gelir. Derinlere dalmadan önce araştırma yapmanız önemlidir.